Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni başlayanlar için kolay tığ işi, üçgen şal modeli, baklüs şal modeli anlatımı ile karşınızdayım. Boyunluk olarak hazırladım arkadaşlar. Boyunluk şal modeli olarak. Sizler dilerseniz boyunda, dilerseniz sırtınıza kullanacak şekilde ölçülerle yapabilirsiniz. Hemen ölçülerimden de bahsedeceğim videomun başında. Tığ numaramızla başlayalım. 3,5 milim bir tığ kullandım. İplerim ihraç fazlası bir ürün olduğu için arkadaşlar marka belirtemeyeceğim. Sadece kalınlığını göstereceğim sizlere. Birçok markanın batik ipleriyle rahatlıkla yapabilir. Farklı iplerle de yine yapabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. Şöyle görmeniz için. Ben dediğim gibi boyunluk olarak hazırladım. Bu ölçülerde, yani şu kısma kadar yapmış olduğum yaka kısmı 150 santime gelene kadar yapmış olduğum bu şalımda 200 gram ip kullandım. Eğer daha fazla sırtta kullanacağınız şekilde bir şal yapmak istiyorsanız ip miktarınız artacaktır. Evet, bu şekilde hazırladım. Dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlarım rahatlıkla yapabilir. Sadece trabzanlardan oluşmakta. Çok kolay, detayları olan bir şal. Eminim rahatlıkla yaparsınız. Şimdi dilerseniz hemen videomuza geçelim. Şalımızın anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. 5 tane zincir yapalım. İlk yapmış olduğum zincire batarak küçük bir halka yapıyorum. Ben koton bir iplikle sizlere anlatıyorum arkadaşlar, daha iyi görebilmeniz için. Şimdi 3 tane zincir yapıyorum ve üzerine aldım. Halkamın içerisine yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma bir kere sarıyorum ve önce 2, sonra 2 şeklinde çıktım. Arada 2 tane zincir yapalım. Üzerine aldım. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapalım. İkinci grubumu da oluşturduktan sonra tekrar arada 2 zincir üstüne aldım. Yine aynı boşluğun içerisine 3 kere ikili trabzan yapalım. Evet, şalımızın ilk başlangıcını oluşturduk. 3 tane üçlü grubumuzu yaptık. Şimdi dönüşümüzü sağlamak için burada döndürüyorum ve ikinci trabzanımın tepesine batarak ilmeğimi çıkarttım. İlk ilmeğin içinden kaydırdım. Şimdi yandaki trabzandan tekrar ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekten kaydırdım. Boşluğa kadar ilerlemek için 3 adımda ilerleme yaptım. Tekrar 3 zincir ve buraya 2 tane üçlü grubumuzu yapıyoruz. Zincirle başladığım için önce 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, üstüne aldım. Şimdi 3 tane ikili trabzan. Bu su taşı arkadaşlar, sağ kenarımı yaptım. Kenarlar hep aynı devam edecek, sağda ve solda. Şimdi arada geçiş olacak. Burada bir tane zincir yapıyorum. Üzerine aldım. Yapmış olduğum 3 tane trabzanın ortasındaki trabzanın tepesine batarak şöyle göstereyim. İkili trabzan yapalım. Bir zincir, üzerine aldım. Ve buradaki boşluğa sol kenarı yapacağım. Yani 3 tane ikili trabzan. İki zincir. 3 tane ikili trabzan.
Evet, bu sıramızı tamamladık. Şimdi dönüşümüzü yapacağız. Döndürdüm. Yine 3 adımda orta boşluğa ilerleyelim. Üç zincir. Yine sağ kenarımı yapalım. Arada 2 zincir. Şimdi modelimiz kendiliğinden artacak arkadaşlar. Bunu yapmak içinse yapmamız gereken, şimdi buradaki ilk üçlü grubumun ortasındaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapacağım. Fakat öncesinde bir zincir yapıp trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu trabzanın tepesine bir zincir üstüne aldım. Pardon, boşlukları yapacağız. Şuraya bir zincir. Şimdi buraya bu boşluğa ilerlemek için buradaki grubumun ortasındaki trabzanın tepesine de bir tane daha trabzan yapıyorum. Tutarak yapıyorum görmeniz için. Şimdi bir zincirimi de yaptım. Sol kenarıma geçiyorum. Üç tane trabzanımı yaptım. Arada 2 zincir ve tekrar 3 trabzan. Sol kenarım hazır. Bakın kendiliğinden arttı trabzan sayımız. Bu her sırada böyle arttığı için üçgen bir form alacak. Kenara doğru açılmalar başlayacak. Ve kenarlarımız da aynı şekilde devam edecek. Eğer burada kenarlara püskül yaparak kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa ilmek kaydırma yöntemiyle değil 3 zincir çekerek diğer su taşına geçebilirler. Ben sadece başta ucuna ve her iki kenarına da püskül yaptığım için bu şekilde ilerledim. Yine püskül yapımımı da bu videomun sonunda kart olarak sizlere ekleyeceğim. Videoya tıklayarak hemen püskül yapımını da öğrenebilirsiniz. Evet, devam edelim. Yine 3 adımda kaydırma yöntemiyle ara boşluğa ilerliyorum. Üç tane zincir yapıp sağ kenarı yapıyorum. Evet, bu sırada da artırmalarımızı başlatalım. Bir zincir yapıp üstüne alıyorum. Yine sağ kenarımın üçlü grubunun ortasındaki trabzanın tepesine trabzan yaparak başlıyorum. Bir zincir, boşluğa, bir zincir, sırayla tüm boşluklara trabzanlarımızı yapalım. Evet, sol kenara kadar geldik. Şöyle tutayım yine görmeniz için. Burada da trabzanımızı yaparak sol kenarımızı yapalım. Yine bir zincir yapıp sol kenara geçiyorum.
Evet, sıramızı tamamladık. Trabzan sayımız arttı. Bir sıra daha yapalım. Eminim anlaşılmıştır. Hiçbir zorluğu yok. Dediğim gibi çok kolay. Şimdi 3 adımda tekrar dönüyorum. Hep kendini tekrar ediyor desenimiz. Evet, sağ kenarı yapalım. Evet, sol kenara yaklaştım. Yine buradaki grubuma ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi yapıp sol kenarımı da tamamlıyorum. Bir üst sıraya çıkarken yine 3 adımda ilerleyip aynı sıraların takibini yapıyoruz. Dediğim gibi ben boyunluk olarak yaptığım için 150 santim civarına kadar genişlettim yaka kısmını. Şal olarak yapan arkadaşlarımız en az 160-170 santim 2 metreye kadar dahi yapabilirsiniz. Tercih size kalmış, büyüklüğünü üzerinize deneyerek yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi uç kısmına yapacağınız püskül yapımını da bu videomun sonunda link olarak bırakacağım. Rahatlıkla yapabilir, uygulayabilirsiniz şalınıza. Şöyle bakalım. Modelimiz çok kolay. Yeni başlayanlar için özellikle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. YouTube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.